Merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldin. Eğer ilk defa karşılaşıyorsak ben İpek. Bugün sizinle yapmış olduğum kitap alışverişimi paylaşmak istiyorum. Böylece belki siz de benimle birlikte okuyabilirsiniz diye düşündüm. Bunların hepsinden önce size söylemem gereken minik bir detay var. Ben İtalya'da yaşıyorum. Kindle'dan kitap okuyorum. Aslında Kindle'dan kitap okumayı çok sevmiyorum. Fiziksel kitap aşığıyım diyebiliriz. Yani dokunmam lazım, sayfalar arasında kendimi kaybetmem lazım. O sayfayı çevirmem lazım. Öyle bir insanım ama yurt dışında yaşadığınızda artık şunlara alışmak zorunda kalıyorsunuz. Artık fiziksel kitaplar değil de işte Kindle'dan kitap okumak gibi. Ya da yabancı bir dille sürekli maruz kaldığınız için ve bu dilin gelişmesini istiyorsanız bu dilde de aktif olabilmek için kitapları da bu şekilde okumak gibi. O yüzden tercih ettiğim kitaplar şu an için sadece ve sadece dil olarak İtalyanca ama bunlar Türkiye'de bulabileceğiniz kitaplar olacak. O yüzden benimle birlikte siz de okuyabilirsiniz. Zaten kitapların ismini verirken bu tarafta İtalyancasını paylaşırken şu tarafa da Türkçesini koymayı düşünüyorum. Galiba sadece 2 tanesinin Türkçesi yok. Henüz çevrilmemiş. Belki bu sene içerisinde çevrilebilir diye düşünüyorum. Çünkü çok yurt dışında gerçekten bilinen kitaplar bunlar. O zaman hadi ilkiyle başlayalım. Una di Famiglia, yani İtalyancası en azından böyle, Türkçesi hizmetçi. Bunu çok farklı kanalda görmeye başladım. O kadar çok farklı kişi ve o kadar çok farklı okur okuyor ki bende şu soruyu uyandırdı. Aslında psikolojik gerilim ve ben psikolojik gerilim sevmiyorum ama acaba ben bu kitap hakkında ne düşüneceğim? Sırf merak ettiğim için aldım. Kitapları ilk aldığımda yaptığım şey genelde ya arkasını ya ilk sayfasını okumak oluyor ve ben dayanamadım, bunun ilk sayfasını okudum. Gerçekten güzel başladığını düşünüyorum. Freida McFadden'ın kaleminin çok güçlü olduğunu söylüyorlar zaten ve hatta bu seri yanılmıyorsam 3 kitaptan oluşuyor ve son kitapta ödül almış. Kendi dalında çok iyi bir anlatım olduğu söylenen bir kitap ve gerçekten hikayenin kurgunun çok güzel olduğu söyleniliyor. O yüzden kesinlikle okuyacağım ilk kitapta bu olacak. Bu arada eğer kitapları benimle birlikte okumak ve sonrasında yorumlarken siz de kendi yorumlarınızı bana eklemek istiyorsanız siz de hemen bu kitabı alabilirsiniz. Böylece birlikte okuruz. Ocak ayında muhtemelen bu kitabı okuyacağım. Şöyle bir şey var bu arada. İtalyanca oldukları için ben bir ayda 5-6 kitap okuyabileceğimi düşünmüyorum. Yani düşünmüyorum değil, öyle bir dünya yok. O yüzden ne yapacağım? Her ay bir tane kitap seçeceğim ve bu şekilde ilerleyeceğim. Ve kitapları da eğer size videolarda, vloglarda falan söylemiyorsam mutlaka topluluk kısmından ayın başında belirteceğim. Çünkü ayın sonunda kitapları birlikte yorumlayacağız. İkinci kitabım Her Greatest Mistake. Türkçesiyle En Mükemmel Hatam. Yazarının adı Hannah Cohen. Daha önce hiçbir kitabını okumadım bu yazarın ve bu bir spor romantizmi diye biliyorum. Tanıtım bültenini okuduğum kadarıyla burada aşk nefret ilişkisi göreceğiz. Yani aslında birbirinden çok hoşlanmayan iki kişinin galiba ilişkisi var gibi davranıyor olması durumu. Bu tarz durumları ben severim filmlerde, dizilerde falan izlerken. Bakalım bu kitapta nasıl ilerleyecek bu olaylar, çok merak ediyorum. Çünkü baş kahramanımızın aşık olmak da istemediği, kendini zorladığı bir durum var galiba. Yani hem nefret ediyor hem de onunla birlikte olmak zorunda belirli sebeplerden dolayı ve aynı zamanda aşık olmaktan da, gerçekten aşık olmaktan da korkuyor. Böyle bir çelişkili bir kitap. Bence güzel bir hikaye olacak. Eğer anlatımını da seversem çok hızlı akar gider diye düşünüyorum. Umarım beni yanıltmaz. The Brightest Light of Sunshine diye bir kitap var sırada. Lisina Coney'in. Bu arada kitabın hemen Türkçesini de söyleyeyim. En Parlak Gün Işığı. Bu kitabın tanıtım bültenini izninizle şöyle kısacık bir okumak istiyorum. Geçmişinden kurtulmaya hazır bir kadın, hayatında bir dikkat dağınıklığını göze alamayacak bir adam. İyileştirici aşkın ilham veren yolculuğu. Geçmişte yaşadığı travmatik olayları geride bırakmaya kararlı olan Grace Allen, iyileşme yolculuğunun bir sonraki aşamasına hazırdı. Şimdi biraz atlıyorum ve şu cümle benim çok dikkatimi çekti okurken. Şu anda aşk için hayatında bir yer ayırması kesinlikle mümkün değildi. Bu beni şöyle merak ettirdi arkadaşlar. Benim yazdığım kitapta da böyle bir şey var. Yani baş kahramanımız, kızımız asla ve asla aşka hazır değil. Ve çok hazır olmadığı bir anda aşık oluyor. Hiç beklemediği bir şekilde ve fark edemiyor aslında aşık olduğunu. Yani o aşk treni aslında kaçtı kaçıyor durumundayken bir şeyler yapıyoruz. Spoiler vermeyeyim kitabımla ilgili. Böyle eğer okumak istiyorsanız kitabımın adı Yanlışlıkla Aşık Oldum. Bütün online satışlarda bulabilirsiniz. D&R'larda, BKM'lerde, İdafix'lerde, Trendyol'larda. Artık bilmiyorum ya, aklınıza ne geliyorsa hepsi buradalarda, her yerde bulabilirsiniz. O yüzden kendi kitabımla böyle ufak bir bağlantı orada bir bende şimşekler çaktı ve çok merak ettim. Bir diğer merak ettiğim şey ise şu oldu. Geçmişinde nasıl bir travması vardı ve
nasıl bir ilişkiyle birlikte bu travmayı iyileştirebiliyor acaba diye merak ediyorum. Bu kitabı kesinlikle çok büyük bir merakla bekleyeceğim. Galiba 4. kitaptayız ve hayvan çiftliği. Bu zamana kadar nasıl okumadığımı ben de bilmiyorum. Çok merak ediyorum ve kesinlikle okunması gereken kitaplar arasındaydı ta yıllar önceden beri. Gelin görün ki nedense bir türlü elim gitmedi. Hiçbir zaman kitap alışverişi yaparken gidin bunu da alayım bulayım demedim. Neden öyle oldu bilmiyorum ama bu sefer yaptım bunu ve okuyacağım ve İtalyancasını okuyacağım. Bakalım, Allah bana kolaylık versin. Umarım okuması çok zor bir kitap değildir. Yıllardan beri okumak istediğim başka bir kitap daha göstereceğim şimdi size. Anna Karenina. Çok merak ettiğim bir kitap ama bir türlü cesaret edemediğim bir kitaptı. Çünkü şöyle bir şey var. Tolstoy'un bir kitabı ve nedense biraz sanki böyle anlaşılması zor olurmuş gibi geliyordu her zaman bana. Kitap okuyacağım zamanlar, daha doğrusu öğrenciyken kafa dağıtacak kitaplar okumayı tercih ediyordum. Ama şu anda zaten böyle bir hani sıkı ve stresli bir hayatım olmadığı için eğer ağır bir kitapsa da altından kalkabilirim diye düşünüyorum. Şöyle bir sorunumuz var. Benim aldığım versiyonu 1224 sayfa ve İtalyanca. Yani bayağı büyük bir sorunumuz var aslında bakacak olursanız. O yüzden bu kitabı tabii ki de bir ayda okuyup bitiremem diye düşünüyorum. Bunu ben yıla yayacağım. Öyle düşündüm. Hani bir tane kitabınız olur ya, böyle ara ara açarsınız okursunuz. O hep vardır ve yanında bir şeyler sürekli başlar biter, başlar biter. İşte o başlar biterler biraz öncekiler olacak. Ama bu kitap bence bütün yıl boyunca elimde olacak diye düşünüyorum. Bu şekilde okumayı düşünüyorum. Çünkü sindire sindire okumalıyım. Birincisi Tolstoy, yani her türlü sindirmem lazım. İkincisi arkadaşlar çok uzun ve İtalyanca olduğu için okuma hızım gerçekten çok yavaş olacaktır diye düşünüyorum. Bu kitabı bu arada neden bu kadar çok okumak istiyorum? Çünkü 125 tane farklı ülkelerden yazarların en iyi roman diye seçtiği kitap bu. Ve ben de bir roman yazarı olarak bence bu kadar övülen ve hani 125 farklı yazarın çok beğendiği bu kitabı bence okumalıyım diye düşünüyorum. Yani hani Rus klasikleridir, işte şu kadar övülmüştür, budur falan filan gibi o açıdan bakmıyorum ama bence bir yazar olarak bana bir bakış açısı katacaktır. O yüzden mutlaka okumalıyım diye düşündüm ve korkarak da olsa kendimi buna biraz itmiş oldum. Dedim ki okumalısın, bunu yapmalısın İpek. Bir sonraki kitabım Stuart Turton'dan Les Sept Morts de Evelyn Hardcastle. Türkçesi ise Evelyn Hardcastle'ın 7 Ölümü. Bu kitabın tanıtım bültenine şöyle bir baktım ve gerçekten konusu çok ilginç. Burada baş kahramanımız her gece ölüyor. Ve her gece ölüyor. Tekrar tekrar ölüyor. Katili bulması gerekiyor ama sorun şu ki uyandığında zaten başka bir karakter olarak uyanıyor. Evet, biraz beyin yakan bir hikayesi var bence. Bakalım nasıl ilerleyecek. Bu kitabın kapağına gerçekten bayılıyorum. Kendi kitabımı araştırırken aslında bu kapağı görmüştüm. Yani yaklaşık bir 8-9 ay öncesinde görmüştüm ve şu anda okuyacak olmama inanamıyorum. Bianca Marconera'nın bir kitabı. İtalyan bir yazar ve çok güzel romantik kitaplar yazdığı söyleniliyor. Bu kitabı da bu aralar bayağı bir meşhur oldu arkadaşlar. İsmi Lady Pride and Mr. Prejudice. Galiba Türkçe'ye çevirmem gerekirse Gururlu Kadın ve Ön Yargılı Adam diye çevirebiliriz. Umarım bu kitap Türkçe'ye çevrilir. Çünkü burada gerçekten çok büyük bir önem kazandığı, herkesin çok fazla okuduğu ve çok fazla yorumladığı bir kitap haline geldi. Türkiye'de de gördüğüm kadarıyla yabancı yazarları çok çabuk çeviriyorlar. Umarım siz de yakında bu kitabı okuyabilirsiniz. Hatta belki de ben okuyana kadar çoktan çevrilmiş olur ve birlikte okuruz diye düşünüyorum. Kitabı şöyle biraz inceledim arkadaşlar. Burada aslında günümüzde çok fazla olan bir kadın modeli var. Kariyerinde iyi bir yerde ve bu yüzden de işindeki başarısından dolayı da hani sosyal anlamda bir arkadaşa ya da bir ilişkiye ihtiyaç duymayan bir kadın var. Ama galiba sonrasında öyle bir adamla karşılaşıyor ki işler orada biraz karışıyor. Gerçekten çok merak ediyorum beni neler bekliyor bu kitapla ilgili. Umarım anlattığım gibi bir mizahi yolla anlatmıştır. Çünkü bu tarz kitaplar ciddiyetten biraz daha çıkıp böyle mizaha biraz daha yaklaştığında, hani böyle rom-com stili olduğunda ben daha çok beğeniyorum. Bakalım bir İtalyan yazarın kaleminden romantik bir kitap okumak nasıl olacak? Son kitabımsa zaten blogda sizinle birlikte okumaya başlamış olduğum Offside Rules of the Game kitabı. Everly Callan'ın kitabı, evet. Bu aslında birçok dile çevrilmiş. Bence Türkçe'ye de yakında çevrilir diye düşünüyorum. Çünkü bir sport romantizm söz konusu ve Türkiye'de bu tarz kitaplar gerçekten çok fazla okunmaya başlandı. Şu an galiba 250. sayfaya geçtim. Yani 26. bölümü geçtim ama tam sayfa hatırlamıyorum. Kindle'ın güzelliği bir bıraktığınız gibi kalıyor. Nasıl gidiyor kitap? Kitap şu an için fena gitmiyor.
Yani akıcı gidiyor aslında ama tabii ki bununla ilgili eleştirilerim de var ama kitabı bitirdikten sonra kitabı bitirdikten sonra yapayım bu eleştirileri. Bir videomda belki sadece yaparım çünkü bu kitabın şu an için Türkçesi yok. Belki buna ayrı bir video çekmek istemeyebilirim. Onunla ilgili şu an net bir fikrim yok. Bakalım, eğer değecek bir kitapsa belki ayrı bir video çekeriz. Bu şekilde ben yapmış olduğum kitap alışverişini bitirmiş oldum arkadaşlar. Dediğim gibi ben bunları İtalyancasından okuduğum için ayda bir kitap şeklinde okuyacağım ve ilk kitabımız olan Türkçesiyle Hizmetçi, İtalyancasıyla Una di Famiglia. Çok fazla övülen bir kitap. Bakalım ben ne düşüneceğim. Eğer siz de benimle birlikte okumak istiyorsanız Ocak ayında hemen bu kitabı edinin ve birlikte başlayalım. Ocak sonunda da güzelce yorumlayalım. Eğer videomu beğendiyseniz mutlaka like bırakmayı unutmayın. Eğer bana abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. İtalya'da yaşıyorum. Burada yaşamımı gösteriyorum. Kanalım biraz böyle bir kanal. Aynı zamanda arada bir sizinle sohbet ettiğim canlı yayınlarda açıyorum. O yüzden eğer YouTube aileme katılırsanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. İyi okumalar. Hoşça kalın.